Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün ben size saksı değişimi ve dikim ile geldim arkadaşlar. Bu bitkileri dikeceğiz bugün birlikte. Şöyle göstereyim önce. Şunlar şöyle Zengarden'den aldığım bitkilerdi. Kışı geçirdiler, donu atlattılar. Şöyle çiçeğini de göstereyim. Cezayir menekşesi bu, bakın beyaz açan arkadaşlar. Şunların ismini şu an hatırlamıyorum. Bunları Zengarden'den almıştım. Zengarden videom mevcut. Kargo ile getirmiştim. Şimdi saksı değişimlerini yapacağız artık onların da. Şunları da arkadaşlar geçen bakım videosu, teras bakım videosunda budadıklarım. Şunları da pazardan almıştım. Bunları da yine yeni saksılarına geçireceğim. Şunu da pazardan almıştım. Şurada da arkadaşlar şöyle geçeyim göstereyim size. Şu çingene şalvarı. Çingene şalvarım gayet güzel köklendi. Bunu da yeni saksısına geçireceğim. Şurada da şöyle göstereyim. Tedavi ettiğim bambu bitkisinin böyle yavrusu var. Köklenmiş durumda. Bunu da suda büyütmeyeceğim. Bunu toprağa dikip gözlemlemek istiyorum. Topraktaki gelişimini merak ediyorum. O yüzden bunu da toprağa dikeceğim arkadaşlar. Evet, hemen dikime geçelim. Evet arkadaşlar, toprağım hazır. Size toprağımı da şöyle göstermek istiyorum. Bahçe toprağına hazır toprak, yani torf toprak, biraz perlit. Şu beyazlar perlit arkadaşlar ve biraz koyun gübresi var. Ben böyle karışımlı toprak kullanıyorum sürekli bitkilerime. Sadece yumuşak toprak sevdiğinde torfu biraz fazla koyuyorum. Şayet sıkı toprak istiyorsa bahçe toprağını fazla koyuyorum. Oranı değişiyor. Ama toprak kalitem hep aynı. Ve hemen dikime geçelim. Karışık bir sukulent saksısı yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, karışık sukulentimizi diktik, hazır. Yakutları böyle kenarına diktim. Bunlar çabuk gelişen türler zaten. Şunlar da bakalım inşallah tutacaklardır. Bunlar da büyüyeceklerdir. Diğerlerini de dikelim hemen. Şimdi şepboyları dikmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Biraz solmaya başladılar. Çünkü hemen dikmem lazım. Onlar çünkü arkadaşlar şöyle göstereyim. Keseden çıkma, yani saksıları da yok. Hemen dikime geçirmem gerekiyor. Şep boylarımızı da diktik arkadaşlar. Birazdan can suyunu vereceğim. Hepsini diktikten sonra şöyle bırakalım. Sıra bunlarda arkadaşlar. Bunlar da bahçe begonyaları. Genellikle park ve bahçelere dikiliyor. Tabii ben saksıya dikeceğim şimdi ama dışarıda duracak zaten. Hemen dikmeye geçelim. Evet arkadaşlar, bahçe begonyalarımızı da diktik, gayet güzel görüyorsunuz, çiçekli ve yeni yerinde sağlıklı büyüsün. Birazdan vereceğiz bunu da suyunu, yine bunu da bırakalım buraya. Arkadaşlar, bir karışık sukulent saksısı yine yapacağım. Bu arada benim saksılar eski saksılar, onları değerlendiriyorum. Biliyorsunuz donda çok kayıplarım oldu geçmiş videolarda. İzleyen arkadaşlar bilir. Ve saksılarım boşaldı. Şimdi o boş saksıları değerlendirme vakti geldi. Şimdi boş saksılarıma yeni bitkilerimi geçiriyorum. Budadıklarımı geçiriyorum. Diğerleri budadıklarımda. Ama bunlar yeni bitkiler. Evet. Şu karışık arkadaşlar geçen pazar yerinden almıştım. Çok da uygundu rakamı. Yani böyle bir karışık 7,5 TL'ydi. Ama kökleri nasıl bilmiyorum. Şimdi birlikte göreceğiz.
göreceğiz derken kökleri yok. Arkadaşlar köklü değiller. Sadece yerleştirilmişler. Umarım öyle söyleyeyim. Burada köklenirler. Yani tamam 7,5 TL'ye aldım ama köksüz bitki almışım. Neyse sağlık olsun. Köklendiririz inşallah. Şunlar çabuk tutan köklenen türler. Bunu biliyorum zaten. Ama diğerlerini bilmiyorum. Şu biraz zor köklenir arkadaşlar. Bunda da hiç kök yok. Ama işte şunda biraz var. Bu zaten çabuk köklenen bir tür. Evet. Bu köklüdür zaten. Bunu şöyle bakın görüyorsunuz. Gayet güzel de kökleri var. Şöyle biraz temizleyeceğim bunu. Evet arkadaşlar, bu sukulent tabağım da hazır. Yine bunda da yakut var. Şöyle yakınlaştırayım. İçinde de böyle karışık sukulentler var. Bunları da bu şekilde değerlendirdim. Tabii köklü çıkmadı o 7,5 TL'lik sukulentler. Bir tanesi köklüydü yanılmıyorsam. Diğerinde hafif kök yapıyor gibiydi ama umarım hepsi köklenirler. Bakalım sağlıklı büyüsünler. Bunlara da birazdan su vereceğim. Şöyle bırakalım. Sıra bunda arkadaşlar. Bunun adı Penstemon. Diğer adı sakallı dil bitkisiymiş. Tabii ben de aslında bunu ilk defa büyütüyorum. Bakalım bunu da bir dikelim. Çiçeğini de açtığı zaman göreceğiz inşallah birlikte. Evet, ponsemonumuzu da diktik. Bakın arkadaşlar diplerden de geliyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde de büyüyecek, gelişecek ve çiçeklerini birlikte göreceğiz. Bunu da şöyle bırakayım. Arkadaşlar şimdi de bu bitkimizi dikeceğiz. Bu bitkimizin ismini hatırlamıyorum. Bilenler varsa yazabilirler. Şöyle yakınlaştırayım size. Bunu da Zengarden'den aldım yine. Şöyle bir çıkaralım önce ne durumda bilmiyorum kökleri. Yani birazcık kökleri var yine. Şöyle toprağını da boşaltalım. Ama çok küçük. Yani kışı atlatması yine bir mucize, neyse küçük olsun ya büyür. Yani o soğukları atlattığıma seviniyorum ben. Eksi 17'lerde don olayını yaşadık Gaziantep'te. Birçok ilde de yaşandı gerçi. Çoğu insan çiçeğini de kaybetti maalesef. İşte ne yapacağız? Böyle tekrar tazeleyeceğiz çiçeklerimizi. Tekrar dikeceğiz. Can sağlığı olsun arkadaşlar. Evet, bu bitkimizi de diktik. Buna da birazdan can suyunu vereceğim. Hepsine bir vereceğim arkadaşlar. Bunu da buraya bırakalım. Evet arkadaşlar, sıra geldi Cezayir menekşesini dikmeye. Beyaz rengi görüyorsunuz. Hemen dikime de geçelim. Mor rengi de yeni arkadaşlar için söylüyorum. Diğer videolarımda mevcut. Bende normalde mor rengi vardı. Bir tane de beyaz aldım. Şöyle çıkartalım ve çok da güzel köklü arkadaşlar. Bakar mısınız? Harika kökleri var. Zaten o kadar arsız bir tür ki altlardan çok hızlı çoğalabilen bir tür. Kışı da gayet güzel bir şekilde atlatıyor bu türler arkadaşlar. Vinsa'mızı da diktik arkadaşlar. Cezayir menekşesi çiçeğimiz de koptu. Elimde kaldı ama yeni çiçekler zaten açacaktır. Bunu da hemen şuraya bırakayım.
sıra geldi bambu bitkimize. Bambu bitkimizi toprakla buluşturacağımı söylemiştim. Onun için de birazcık büyük bir saksı hazırladım. Yani boyutuna göre bir tık birazcık büyük, çok değil. Çünkü kökleri çok yoğun olacağını tahmin ediyorum. Geniş bir alan olsun istedim biraz kökleri için. Bunu bir gözlemleyeceğim arkadaşlar. Yani toprakta bambu büyütmedim. Yani bakalım nasıl büyüteceğiz, göreceğiz biz de. Hep birlikte sizle gözlemleyeceğiz. Şöyle dikiyoruz. Evet, bambu bitkimizde diktik. Bunu da şöyle bırakalım. Sıra geldi çingene şalvarını dikmeye arkadaşlar. Hemen biraz toprak ekliyorum. Çingene şalvarlarımız da burada köklü bir şekilde, şöyle göstereyim. Köklenmiş durumda bakın arkadaşlar kökleri. Bunları üçünü bir arada dikeceğim. Çingene şalvarımızda diktik arkadaşlar. Şu anda sarmaşık çingene şalvarı oldu resmen, ama göstereceğim size birazdan sularken. Şöyle bırakalım bunu da. Şimdi arkadaşlar son dikeceğim yılan kaktüsüm kaldı. Size onu da şöyle göstereyim. Evet, yılan kaktüslerimizin de dikimi tamam arkadaşlar. Bunu da şöyle bırakalım ve dikimimiz bitti. Size şimdi hepsini göstereceğim ve sulamaya geçelim. Arkadaşlar saksılarını değiştirdiğim bitkilerin de son halini şöyle size göstereyim. Yeni yerlerinde inşallah sağlıkla büyüsünler. Şu da sarmaşık gibi oldu arkadaşlar. Çingene şalvarının sarmaşığı oldu. Çok ince dallı ve boyuna büyüdüğü için. Şu da şep boyum. Evet. Evet arkadaşlar, bitkilerimizi diktik, yerlerine de yerleştirdik. Sağlıkla da büyüsünler. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve videomu da beğenip abone olursanız çok sevinirim. Ve yorum yaparsanız daha çok sevinirim. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bol çiçekli günler dilerim.